En çok sorduğunuz sorular arasında dolar ne olur, altın ne olur? Dolar ve altını ileriki zamanlar için bir yatırım aracı olarak kullanabilir miyiz? Dolar ve altın alınır mı şeklinde sorularınız oluyor sevgili dostlarım. Şimdi bu sorularınızı burada yanıtlamaya çalışacağım. Beni dikkatle dinlerseniz sorduğunuz sorulara net bir cevap bulabileceğinizi düşündüğüm bu video içerisindeki sorularınızın cevabını bulacaksınız. Dolar TL Türk Lirası ile hemen başlayalım. Dolar Türk Lirası tarafında arkadaşlar geçmiş açıklamalara baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NAS çıkışıyla birlikte dolar kurunda özellikle faiz enflasyon denklemi kurduğu bir süreç içerisinde yukarı yönlü hareketleri hep birlikte izledik. 2022 yılı başlarında ise arkadaşlar Aralık ayında dolar kuruna bir müdahale yapıldı. Oldukça çetrefilli olan bu müdahalenin ardından da arkadaşlar dolar kurunda sert bir geri çekilme yaşadık. Ama her ne kadar da dolar enflasyon ve faiz arasındaki denklem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından farklı bir şekilde yönlendirilse de bu denklemin geçerliliğinin pek de net olduğunu görmedik. Çünkü dolar kuru tekrar geldiği yerin seviyelerinin üzerine doğru ilerleyerek arkadaşlar rekor seviyelerini tazelemiş oldu. Dolar TL kuru üzerinde tehlikeli oyunlar hala da oynanmaya devam ediyor. Bizler de teknik analiz yöntemini kullanaraktan dolar grafiğine günlükte baktığımız zaman bir bayrak flama formasyonunun hala da karşımızda olduğunu sizlerle birlikte görüyoruz. Buradaki bayrak flama formasyonunu hep birlikte incelediğimiz zaman arkadaşlar asıl önemli olan seviyenin de 18 lira 80 kuruş civarından geçtiği görülmekte. O yüzden dolar kurunu incelerken 18 lira 80 kuruşun önemine hep birlikte sizlerle birlikte değinmiştik. Bayrak kurun flama hareketi grafikte gördüğünüz gibi aynen bu şekilde gelişen hareketler ve bu şekilde yukarıdaki bayrağın üst tarafının kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü sert hareketlerin gelmesini ifade eden hareketler. Bizler gene grafik üzerinde sizlerle birlikte günlükte grafiğe baktığımız zaman da arkadaşlar buradaki hareketin özellikle bir flama hareketine evrilmiş olduğunu görüyoruz. Flama hareketini incelediğimiz zaman da dolar kurunda bizler için önemli olan kritik bir seviyenin 18 lira 80 kuruş civarının üstünde hareketlerde geliştiği de görülmekte. Çünkü bu 18 lira 80 kuruş üzerine Merkez Bankası'nın şu an itibariyle izin vermemesinin en büyük nedenlerinden biri de bana göre budur. Çünkü 18.80'in yukarı yönlü kırılması dolar kurunda ilk etapta 19 lira 15 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir. Kapalı çarşıda oluşan dolar fiyatları ve bankalar arası oluşan dolar fiyatlarına da baktığımız zaman da döviz fiyatlarındaki hareketlerin farklılık gözüktüğü, kapalı çarşı ve serbest piyasadaki dolar fiyatlarının şimdiden 19 liralar seviyesinin üstünde seyrettiği de görülmekte. Tüm bu hareketlere hep birlikte sizlerle birlikte incelediğimiz zaman da dolardaki 18 lira 80 kuruşun gerçekten önemli olduğunu ve Merkez Bankası'nın burada müdahil olacağını da zaten önceki videolarımızda sizlerle birlikte takip etmiştik ve bunu da daha ilk başlardan burada Merkez Bankası'nın müdahil olacağını da söylemiştik sevgili dostlarım ve dediğimiz gibi aynen Merkez Bankası burada hala da müdahil olmaya devam ediyor. İlerleyen zamanlarda Merkez Bankası buradaki müdahil olma durumundan vazgeçebilir mi? Evet, benim düşüncelerime göre arkadaşlar Merkez Bankası kademeli bir şekilde kurun yukarı yönlü gitmesine fırsat verecektir. Çünkü ihracat tarafına baktığınız zaman düşük kurun gerçekten ihracatçıyı bu dönemlerde çok zorladığı da görülmekte. İthalat tarafına baktığımız zaman da tabii ithalatçıların hoşuna giden bir düşük kur sistemi maalesef ki ithalat yapan firmaların da hoşuna gidecektir. Şimdi buradaki kurun cari açığa olan etkisini de sizlerle birlikte zaten izliyoruz. Son zamanların en büyük ihracat tarafındaki yükselişe rağmen ithalat tarafının da patlamasıyla birlikte aradaki farka bizler cari açık diyoruz. Bu cari açık ne anlama geliyor? Cari açık demek de arkadaşlar firmaların hala da dolar ihtiyacından kaynaklı olarak arkadaşlar piyasadan dolar bulma isteğinin doğması. Bazı bankalara ve firmalar üzerinde biliyorsunuz tedbirler alınmaya başladı. Bu tedbirler neticesinde de kapalı çarşıda özellikle fiziki dolar alımı ve altın alımının da arttığı görülüyor. Tabii ki burada elimizde o kadar net bir veri yok. Fakat buradaki fiyatların yukarıdan fiyatlanması bizlere burada fiziki altın ve dolar alımının da fazlalaştığını gösteriyor. İlerleyen dönemler içerisinde dolar kurundaki bu tehlikeli
18 lira 80 kuruş civarında doları tutma hareketi ne kadar başarılı olabilir? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Fakat sürdürülebilir bir fiyat aralığı olmadığı, genellikle dünya ekonomileri üzerinde de enflasyon ve faiz arasındaki farkın hesaplanarak ülkelerin birbirleri arasında rekabet etme gücünün oluşabilmesi için bazı para birimlerinin arkadaşlar enflasyon değerinde artmasına merkez bankaları tarafından izin verilmekte. Fakat şu an Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politikalarına baktığımız zaman ise dolar seçim ekonomisi dönemi içerisinde olduğumuz için stabil bir şekilde tutulmaya devam ediyor. Benim düşüncem ilerleyen günlerde kapalı çarşıda özellikle fiyatlamaların da 19 lira 15 kuruş civarlarında olmasından kaynaklı olarak da zaten öngörülerim ilk etapta 19 lira 15 kuruş civarlarında bir dolar kuru izleyeceğimiz ve ardından 19 lira 50 kuruş civarlarına doğru yükselen dolar kurundaki hareketin devamını takip edeceğiz. Olması gereken şu an için reel kurun hareketlerinin daha da hızlanması, bu oyun içerisindeki son durumun İnşallah bizlerin beklentisi doğrultusunda yukarı yönlü sert bir şekilde yükselmesinin önüne geçileceği ümidimizi hala da koruyoruz. Tabii bunun için bir miktar faiz tarafında yukarı yönlü artışlar izlememiz şart. Bu faizlerde yukarı yönlü artışlar izlemediğimiz müddetçe arkadaşlar maalesef ki enflasyon tarafındaki hareketleri tutmamız da güç olacaktır. Piyasalara baktığınız zaman her ne kadar da market fiyatlarının sabitlendiği iddia edilse de marketlere gittiğimiz zaman bu durumun bu şekilde olmadığı hepimiz tarafından izleniyor ve görülüyor. Hatta hükümet yetkililerinin de buradaki denetimleri daha da sıklaştırılması gerektiğini düşünen taraftayım ben arkadaşlar. Sabitlenmiş bir fiyat maalesef ki biz vatandaşlar tarafından hissedilmiyor. Herkes ilerideki doların yükseliş trendine devam edeceği beklentilerinden dolayı 2023 yılı içerisindeki hedefleri doğrultusunda fiyatlarını buna göre ayarlamaya maalesef ki devam ediyor. Önümüzde bir EYT süreci, biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanların durumu var. Özellikle fiyat ve maaş hesaplamasında bazı sıkıntılar çektiğini EYT Başkanı Derneği Gönül Hanım da dile getirmişti. Bu konuya biraz baktım. Gerçekten hesaplama yapılırken 2022 dönemi içerisindeki arkadaşlar enflasyon farkından kaynaklı olarak EYT'lerin maaşlarında bir %14, %15 civarında eksik, enflasyondan kaynaklı robotun hesaplamasında tabii %14, %15 civarlarında bir fiyat yansıması olmasından kaynaklı olarak da %30'luk fiyat artışının yansıması, fakat enflasyondaki geri çekilmeden TÜİ'nin açıkladığı enflasyonun %65 civarlarında olmasından kaynaklı olarak da burada bir %14, %15 civarında alınan maaşın daha az hissedilmesi durumu olmuş. Bunun da düzeltileceğine inanıyorum. Buradaki 2022 yılında emekli olanlarla 2023 yılında emekli olacaklar arasında bir %14, %15 civarında bir fark oluştuğu görülüyor. İnşallah bu da düzeltilecek ve emeklilikte yaşa takılan arkadaşların hakları geri verilecektir diye düşünmekteyim. Dolar kuru üzerinde dediğim gibi Filama'yı takip ediyoruz. Filama'nın hedefi şu an kısada 19.50, biraz daha orta vadede de 23 liralar civarı gözükmekte arkadaşlar. O yüzden dolar kurundaki tehlikeli oyuna dikkat diyoruz. Altın tarafına hemen geçelim. Altın tarafındaki hareketler, son durum ne şekilde, oraya da bir bakalım. Ons altındaki takip seviyelerimiz sizlerle birlikte hala da güzel, iyi bir şekilde ilerliyor. 1941 dolar seviyesi ons altında bizler için önemli bir seviye ve bu seviyeyi hala da takip ediyoruz. İşte o kritik rakam 1941 dolar seviyesinden geçen rakam olacaktır ons altın tarafında. Burası denenmeye başladı. Hatta üzerlerinde rakamlar bile görmeye başladık. 1941'in önemi, özellikle aşağıda bir önemli destek daha var. O da 1927 dolar seviyesinden geçen bir destek. Bu iki desteği sizlerle birlikte takipte kalacağız. Bu iki destek üzerindeki hareketler altının ons tarafında yukarı yönlü daha sert hareketlerin başlayabilmesi için önemli iki rakam. Şu an fiyatlanmalar 1927-1941 bantları arasında fiyatlanmaya devam ediyor. Kalıcılık 1927 dolar üzerinde sürdüğü müddetçe arkadaşlar ons altındaki yükselişin ben 2100 dolar seviyesine kadar bu yukarı yönlü hareketi devam ettireceğini düşünüyorum. Ons altının en büyük belalıları arasında Fed var, biliyorsunuz. Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar, Fed üyelerinin zaman zaman yapmış olduğu açıklamalar var. Fakat bütün bunların açıklamaları neticesinde bile 1614 dolar seviyesinden yukarı yönlü bir 400 dolarlık yükseliş
altının ons tarafında yakaladık. Bu yükselişin 1927 dolar üzerinde kalındığı sürece özellikle de haftalık kapanışlarda 1927 doların takip edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Günlük kapanışlarda da 1941 üzerinde kalıcılık gerçekleşmeye başlaması durumunda yukarı yönlü yeni hedefi 2100 dolarlar seviyesine doğru gidecek bir altının onsunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Fed'in Şubat ayı içerisinde faiz kararı açıklanacak. Bu faiz kararının dolara altına etkisi nasıl olabilir? Tabii dolar endeksi tarafına baktığınız zaman dolar endeksinde 101 puanlarda seyreden bir durum var. Fakat bir de bu işin altın tarafından değerlendirilmesi var. 0,25 baz puanlık fiyat artışı altın tarafında fiyatlanabilir. O yüzden bir miktar geri çekilmeler altın ons tarafında yaşayabiliriz. Fakat 25 baz puanlık bir faiz artışı açıklanması durumunda altının onsunda tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklentim dahilindedir sevgili dostlarım. Petrol tarafına baktığınız zaman da petrolde Çin'in özellikle ülke ekonomileri üzerine ve yapacağı arz talep petrol tarafına yapacağı arz talepten kaynaklı olarak da petrol fiyatlarında ben tekrardan yukarı yönlü hareketlenmenin başlayacağı, enerji fiyatlarında özellikle yukarı yönlü hareketi tetikleyeceğini düşünen taraftayım. Ve bu da enflasyonist baskıları ilerleyen dönemler içerisinde dünya ekonomileri üzerinde daha sert hissettirecek durumları beraberinde getirebilir. Borsa tarafında yine yenilenebilir enerji türlerinde yatırım yapmak, yapay zeka özellikle arkadaşlar 2023 yılı içerisinde önemli olacak. Yapay zeka üzerindeki firmaların araştırılması, enerji şirketlerinin araştırılması, çevreci enerji şirketlerinin araştırılması ve yatırımlarının takip edilmesi borsa tarafındaki arkadaşlar için de olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Gram altın tarafına sizlerle birlikte bakalım. Gram altındaki son beklentilerimizi burada devam ettirelim. Bakalım orada gene son durum beklentilerimiz ne şekilde gelişecek. Gram altında da son durumda sizlerle birlikte takip ettiğimiz grafik dikey olarak yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Buradaki hareketlilik sürdürülebilir mi? Evet, şu an itibariyle ons altın ve dolar bazlı tarafına baktığımız zaman gram altında yukarı yönlü hareketlerin hala daha devam edeceğini düşünüyoruz. 1170 TL formasyon hedefimiz vardı. Bu 170 TL'deki formasyon hedefimizi de yukarı yönlü aştık arkadaşlar ve 1178 TL civarlarında bizler gram altındaki yukarı yönlü seyri hep birlikte takip ettik. Şu an alt trend seviyemizden geçen bölge yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Ve 1145 önemli desteğimiz altında bir kapanış olmadıkça buraya doğru yapılacak hareketler, geri çekilmeler birer alım fırsatı olarak yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirilebilecek bölgedir diyebiliriz. Ve bu 1145 üzerinde kalındıkça bizler artık gram altında yeni hedef olarak 1207 TL civarından geçen bölgeyi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Kısadaki ana hedef bölgemiz noktasal olarak çalıştı ve gram altında da bizler sizlerle birlikte 1158 ve 1170 aralığını bekliyorduk ve bu seviyelerin geleceğini tahmin etmiştik ve noktasal olarak da dediğimiz seviyelere gelen bir gram altın şimdi burada bir dinlenme süreci içerisine girmiş durumda. Bakalım ilerleyen süreç içerisinde Fed'in faiz kararlarıyla birlikte bizler ons altın tarafında bir gerileme görmez isek, yani oradaki beklentinin satın alınması başlar ise bir miktar geri çekilme görebiliriz. Fakat oradaki beklenti faiz artışı sürecine kadar gerçekleşmeyip alımlar devam edilir ise ons altın tarafında 2000 dolarlara doğru bir yükseliş, dolar tarafında da 18, 19, 15 ve 19.50 civarına doğru gidecek bir hareketle birlikte gram altın tarafında 1207 TL civarına geçen hedefimizi de yakalayabiliriz. Sıkı takibe devam. Ben de zaten sizlerle birlikte YouTube videolarımda özellikle günlük olaraktan bugünün altın fiyatı ne olacak, bugünün dolar fiyatı ne olabilecek kapanışları da birlikte takip ediyoruz. Gerekli gördüğümde benim de son müdahalelerim olacaktır. Dikkatle takip edilmesi gereken grafikler, sizlerin de dikkatli olması gereken süreçler içerisindeyiz. Ben hepinizi çok seviyorum. Ayrıca hepinizin Regaip Kandilini buradan kutluyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.